Merhabalar, ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yine ajurlu bir örneğin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Örneğimiz yukarıya doğru zikzaklarla devam eden ajurlardan oluşuyor. Ve yaprak gibi bir görüntüsü var ajurların etrafında. Hoş bir örnek, güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yapılışı da bir o kadar kolay, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir örnek. Örneğimizin arka yüzü bu şekilde. Evet, örnek 7 ilmek ve 7 ilmeğin katlarından artı 2 ilmek. 7'nin katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Şöyle her bir örnek motifi için 7 ilmek kullanıyoruz. 2 ters ilmek ve 5 düz ilmekten oluşacak. Oldukça kolay bir örnek. Şimdi birlikte yapımına geçelim. Geçmeden önce burada her zaman gibi 3,5 numara şiş ve ona uygun kalınlıkta bambu bir iplik kullandım. Burada ise akrilik bir iplikle birlikte yapacağız. Ben 7 ve 7'nin katları artı 2 ilmek şeklinde ilmeklerimi şişime aldım. Bir sıra haroşa ördüm, altta bir bant oluştursun diye. Bu herhangi bir lastik üzerine de yapılabilir. Bu şekilde burada herhangi bir şey kullanmadım. Direkt ilk sırada örneği başlattım. Burada ise bir sıra haroşa gittikten sonra başlatacağım. Bu şekliyle de kullanılabilir. Lastikle de kullanılabilir. Dediğim gibi her şekilde kullanabileceğimiz bir örnek. Örneğe 2 ters ilmekle başlıyorum. 1 2 2 ters ilmek aldıktan sonra 3 1 2 3 düz ilmek örüyorum. 1 artırıyorum. 2 düz ilmek örüyorum. Burada örneğimin ilk sırası tamamlandı. Şu ilk sütun tamamlandı. Şimdi buradaki 2 ters ilmeği öreceğiz ve ikinci sütunu yapacağız. 1 2 ters. Ajurlarımın olduğu bölümde ise 1 2 3 düz ilmek ördükten sonra 1 artırıyorum. 2 düz örüyorum. Dikkat ettiyseniz artırıyorum ama eksiltmiyorum. 1 2 ters 1 2 3 düz ve 1 artırıyorum. Bunda herhangi bir yanlış yok. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 2 ters 3 düz 1 artırıyorum. 2 düz daha. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip sıra sonunu 2 ters ilmekle kapatıyorum. Örgümün arka yüzünde ise ne görüyorsam onu örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz. Artırdığım ilmekler de ters olarak örülecek. Evet, arka sırayı tamamladım. Örgünün ön yüzünde 3. sıradayım. Dediğim gibi arka yüzde ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz. Bütün örgü boyunca bu şekilde devam ediyor. Arka yüzde herhangi bir işlem yapılmıyor. 3. sıra 2 ters ilmeğimi ördükten sonra sıradaki 3 düz ilmeği beraber sağa yatacak şekilde kesiyorum. 1 artırıyorum. 1 2 3 düz örüyorum. Bir önceki sırada 6 düz ilmeğimiz vardı. Şimdi burada yaptığımız kesmeyle bu 6 ilmeği 5 ilmeğe indirmiş olduk. 1 2 3 4 5 ilmeğimiz var. Arada bir sırada 6 ilmeğimiz olacak.
Bunda şaşırmayın, bu gayet normal. Şimdi 5 ilmeğimiz var. Bakalım bir daha hangi sırada 6 ilmeğe çıkacağız. 2 ters örüyorum. İkinci motifime geçiyorum. Tekrar sıradaki 3 düz ilmeği, ilk 3 düz ilmeği beraber sağa doğru örerek kesiyorum. Kestikten sonra bir artırıyorum. 1 2 3 düz örüyorum. Tekrar 2 ters örüyorum. 3 düz ilmeği 2 ters ördükten sonra beraber sağa doğru keserek sağa yatırmış oluyorum. Bir artırıyorum. 2 3 düz örüyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda 2 tersle sıramı bitiriyorum. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Evet, 5. sıra ön yüze geldim. Yine kenardaki 2 ters ilmeğimi örerek sırama başlıyorum. 2 ters ilmeği ördükten sonra bir düz ilmek örüyorum. İkinci düz ilmeğimi örüyorum ve bir artırıyorum. Bu sırada ilmeklerimiz artık 6 ilmeğe yükseliyor. Çünkü burada kesme yapmıyoruz. Bakın 2 ters ördük. 1 2 düz ördük. Bir artırdım. Ve buradaki 3 ilmeğimi bu sırada kesmiyorum. Bu sırada onları olduğu gibi örüyorum. 5 değil de 6 düz ilmeğim oluyor bu sırada. Bunda bir yanlışlık yok. Örnek bu şekilde. 1 2 1 artırıyorum. Kesmiyorum. 1 2 3 düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. 2 ters 1 2 düz bir artırıyorum. 3 düz daha örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gidiyorum. Arka yüzde de ilmekleri gördüğüm gibi örerek 7. sıra ön yüze kadar devam ediyorum. Evet, 7. sıra ön yüze geldim. Ajurlarım sağa doğru gidiyordu, artık sola doğru gidiyor. Şimdi kesimimizi de zaten sol tarafta yapacağız. 2 ters ilmeğimi örüyorum örgümün başında. 1 2 3 düz ilmek örüyorum. Bir artırıyorum. Sıradaki 3 ilmeğin yönlerini değiştiriyorum. İlmeklerimizin yönü arkadan alabileceğimiz şekilde olması gerekiyor. Siz farklı ilmek alıyorsanız yönünü bu şekilde ayarlayın. Üçünü beraber keserek alıyorum. Bakın 2 3 4 5 düz ilmeğimiz oldu. Bu sırada o 6 düz ilmek eksiliyor ve 5 düz ilmeğe düşüyor. Tekrar 2 ters ilmeğimi örüyorum. 3 düz ilmeğim var. 1 2 3 düz ilmek örüyorum. Bir artırıyorum. Sıradaki 3 ilmeği ilmeklerin yönünü değiştirerek arkadan örülebilecek yöne çeviriyorum. Beraber örerek kesiyorum. Ve 6 ilmeğim 5 ilmeğe düşmüş oluyor. Bir kere daha yapalım. 2 ters örüyorum. Sıradaki ilk 3 ilmeği düz örüyorum.
3 düz ilmek ördükten sonra bir artırıyorum. Zaten ajurumun üstüne gelmiş oluyor. İlmeklerin yönlerini sağdan girerek değiştiriyorum. Ve arka taraftan örerek kesiyorum. 6 olan düz ilmek sayım burada 5'e düşmüş oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Arka yüzü de örüyorum ve 9. sırada örgüme devam ediyorum. Evet, örgümün 9. sırası ön yüzdeyim. 9. sırada artık 1. sırada yaptıklarımızın aynısını yaparak örgümüze devam ediyoruz. 1. sırada ne yapmıştık? 2 ters ilmek örerek her zamanki sıramı başlıyorum. 1 2 3 düz ilmek örüyorum. 1 artırıyorum. 2 düz ilmek örüyorum. Aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar 1 2 3 düz ilmek ördükten sonra 1 artırıyorum. 2 düz örüyorum. Bu 1. sırada yaptığımız örgü şekli. Bu şekilde artık 1. sıradan tekrar 1. sıradan itibaren yukarıya doğru örgümüzü ilerletiyoruz. Evet, örneğimiz bu kadar. Oldukça kolay dediğim gibi. Şimdi biraz daha yukarıya doğru öreyim. Bakalım akrilik iplikte de örgümüz nasıl duracak, modelimiz, örneğimiz. Evet, biraz daha ördükten sonra örneğimiz ortaya çıkmış oldu. Akrilikte de oldukça hoş durdu. Ben çok beğendim, her zamanki gibi. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Her iki iplikle de oldukça güzel görünüyor. Tabi dediğim gibi bir ütü yapılacak olursa daha net bir görüntü ortaya çıkar. Daha güzel bir sonuç elde edilmiş olur. Ben burada doğal duruşunu sizlere gösterebilmek için ütülemiyorum. Herhangi bir ütü kullanmıyorum. Doğal haliyle gösteriyorum. Ama ütülediğiniz zaman daha farklı duracaktır. Daha şık duracaktır, yani farklıdan kastım. Evet, örnekle ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Oldukça hoş bir örnek. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olur, videoyu beğenir, yorumlara öneri ve görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.